Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis lezzetiyle fırında katmer tarifiyle geldim. Herkesin yapabileceği kolaylıkta nefis bir tarif. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık suyu ilave edelim. 1 çay kaşığı kadar kuru instant mayayı ekleyelim. Üzerine 1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyerek karıştıralım. Çok az maya kullanıyoruz. Hamuru mayalandırmayacağız zaten. Sadece hamurumuzun daha rahat, daha kolay bir şekilde açılması için maya ekliyorum bu tarifte. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü de 100 ml. Artık unu ilave edebilirim. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum. Biraz kıvam alınca elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Bunu her zaman belirtiyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurmamız gerekiyor bu tarifte. En sonunda dokusunu yakından göstereceğim sizlere. Ben toplamda 5,5 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Şöyle spatula ile toparladıktan sonra hamurumu tezgaha aldım. Tezgahta yoğurmak çok daha kolay, çok daha rahat oluyor çünkü. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Biraz tezgaha un serpiyorum. Hamurumun üzerine de birazcık un serpiyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu birkaç dakika boyunca bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak hamurumuzun dokusu o kadar güzel olacaktır. Birazdan yoğurmaya devam ettikçe dokusundaki değişikliği sizler de göreceksiniz. Daha tok kıvamlı, sakız gibi bir hamur olacak birazdan. Unu alt kısmında bırakıyorum. Kenarlarından toparlayarak avucumun içiyle bastırarak yoğuruyorum. Bu kısmı kısaltacağım. Birkaç dakika boyunca bu şekilde yoğurmaya devam ettikten sonraki halini göstereceğim sizlere şimdi. Artık hamur eklememe gerek yok. Hamurum istediğim kıvama geldi. Elime yapışmayan yumuşak dokulu bir hamur. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Çok güzel oldu hamurumun dokusu. Yoğurma kabına alıyorum hamurumu. Şöyle bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Sadece vaktiniz yoksa dinlendirmeden de bezeleme işlemine geçebilirsiniz. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra şöyle elimle toparlıyorum ve parçalara böleceğim. Dinlenen hamuru açmak çok daha kolay oluyor. Zaten yumuşak olduğu için hamurumuz rahat bir şekilde açılacaktır. Dinlendirmeseniz bile. Ama vaktiniz varsa her zaman dinlendirmeden yanayım ben. Onun için bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Şöyle ikiye böldükten sonra böldüğüm iki parçayı da 4'er eşit parçaya böldüm. Toplamda 8 adet beze oluşturacağım. Parçaları bölerken eşit bir şekilde bölmeye dikkat edin. Birbirine yakın boyutlarda olursa daha güzel olacaktır çünkü. Elimle şöyle yokladım. Fazla olanlardan küçük olanlara hamur takviyesinde bulundum. Sonrasında elimle yuvarlayarak bezelerimi oluşturdum. Bezelerim hazır olduktan sonra tezgahı ve hamurumu biraz unlayarak açıyorum. Şöyle büyük servis tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Çok ince bir şekilde, çok büyük bir şekilde açmanıza gerek yok. Bu tarifte bu tarifi kolaylaştıran yanlardan biri bu. Herkesin kolaylıkla yapabileceği derken bunu kastetmiştim. Bir tabak boyutunda hamuru açmak, hele ki yumuşak bir hamur açmak oldukça kolay oluyor çünkü. Çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Büyük servis tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Şöyle bir tanesini daha açarken göstermek istiyorum. Sonrasında diğer işlemlere geçeceğim. Şöyle önünü ve arkasını unlayınca, unlamazsak eğer yapışabilir. Çünkü yumuşak bir hamur, her ne kadar ele yapışmayan bir hamur olsa da açarken merdane ile tezgaha yapışabilir. Bunun için biraz unlamakta fayda var.
Açtığımız bezelerin aralarını yağlarken 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarin kullanmamız gerekiyor. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini şöyle elimizde alarak bezelerin arasına dağıtalım. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayacağız. Bütün hamurlara en altına yağ eklemedim. Tabağın üzerine direkt açtığım hamuru aldım ve üzerine yağı dağıtıyorum. 8'ine de aynı işlemi uygulayacağım. Bu şekilde buraları da kısaltıyorum. Hepsini göstermeyeceğim elbette. Her yerine gelecek şekilde yağ dağılmış olsun. Önemli olan bu, kuru yeri kalmasın. Üst üste hamurları gördüğünüz gibi yerleştirelim. Hamurları zaten açtıktan sonra da bir miktar dinlendiği için çok rahat bir şekilde elimizde de açılıyor. Eğer küçük gelirse diğer hamurların üzerine elinizde çok hafif çekmeniz yeterli olacaktır aynı boyuta gelmesi için. Son açtığımız hamuru da üzerine yerleştirelim. Ve bu şekilde en üstüne yağ eklemiyoruz. En üstü de kuru kalıyor, sade kalıyor. Temiz bir poşete geçirelim. Bu şekilde ağzını kapatarak buzluğa kaldıralım ve yarım saat dinlendirelim. 30 dakika buzlukta dinlenecek. Sonrasında buzluktan çıkarttım. Yarım saatin sonunda artık açma işlemine geçeceğiz. İçerisindeki yağ dondu. Böylelikle çok rahat bir şekilde açılacak donan yağın etkisiyle. Şöyle tezgahı biraz unluyorum. Hamurumun üzerine de unlayacağım. Böylelikle daha rahat bir şekilde açabilirim. İlk olarak elimle bastırarak inceltmeye çalışıyorum. Ardından merdane ile açma işlemine geçeceğim. Zaten böyle açtıkça hamur yumuşuyor ve rahat bir şekilde açılıyor. Çok sert olmuyor. Yarım saatin sonunda hamurla oynamaya devam ettikçe içerisindeki yağ da biraz yumuşuyor. Hamur da yumuşuyor. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Azar azar un takviyesinde bulunabilirsiniz bu aşamada. Bu aşamadan sonra artık merdane ile açma kısmına geçebiliriz. Merdane ile de çok rahat bir şekilde açılacaktır. Buradan sonra oklava ile de açabilirsiniz tabii ki. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Arada ters çeviriyorum. Böylelikle her tarafının eşit bir şekilde açılmasını sağlıyorum. Eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum. Arada elinizle düzeltebilirsiniz. Bu tarif için çok ince bir şekilde yufka açmayı bilmeye gerek yok. Bazı tarifler, bazı katmer tarifleri o şekilde hazırlanıyor biliyorsunuz. Küçük küçük açtıktan sonra böyle üst üste yerleştirdikten sonra yağın da yardımıyla ve hamurun yumuşaklığının etkisiyle çok rahat, çok kolay bir şekilde açılabiliyor gördüğünüz gibi. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır katmeriniz çünkü. Şöyle son olarak ben elimle biraz daha toparladım. Biraz daha uzatmaya çalıştım. Tezgahımın büyüklüğünde. Kenarlarının nizami hale gelmesini sağladıktan sonra kalan yağı üzerine dağıtıyorum. Her yerine gelecek şekilde aynı oda sıcaklığındaki tereyağı ya da margarini her yerine gelecek şekilde elimle dağıtıyorum. Kuru bir yeri kalmasın. Aynı şekilde az önce de belirttiğim gibi. Artık katlama kısmına geçebiliriz. Yağı da dağıttıktan sonra şöyle kenarından başlayarak hafif hafif uzatarak rulo yapalım. Şöyle rulo yaparken çok az çekiştirelim ki yine rulo yaparken de biraz açılmış, incelmiş olsun hamurumuz. Çok hafif çekiştirerek rulomu yapıyorum.
Evet, hamurumuzu rulo yapma işlemimiz bitti. Artık elimle tüm hamuru böyle biraz sıkarak inceltmeye çalışıyorum. Daha uzun bir form veriyorum böylelikle. Bu aşamada böyle elinizle sıkmaya korkmayın. Biraz incelsin. Zaten dokunduğunuz anda birazcık daha uzuyor. Rahat bir şekilde uzuyor. Sonrasında hamurumuzu dolayarak gül böreği şekli verelim. En uçta kalan kısmını da altına koyalım ki açarken daha nizami dursun. Bu şekilde bir servis tabağına, un serptiğimiz servis tabağına alalım. Yine temiz bir poşete geçirerek buzluğa kaldıracağız. Bu şekilde üzerine de çok az un serpiyorum. Bu aşamadan sonra buzlukta yine bir yarım saat kadar dinlensin. Sonrasında açarak fırına vereceğiz. Yarım saat kadar dinlendikten sonra. Yarım saatin sonunda buzluktan çıkarttım. Artık katmerimizi açabiliriz. Yine aynı şekilde biraz sertleşti ama açmaya devam ettikçe sertliğe gidecektir. Rahat bir şekilde açılacaktır. Şöyle elimle biraz bastırıyorum. Sonrasında merdane ile açıyorum. Yine merdane ile çok rahat bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Arada ters çeviriyorum. Yine her yerinin eşit bir şekilde açılması için bu şekilde ters çevirerek açmanızda her zaman fayda var. Hamurun çapı 30 santim olacak kadar açmanız yeterli olacaktır. Aşırı inceltmenize gerek yok bu aşamada. Dikdörtgen fırın kabında pişirdim ben katmerimi. Boyutu tam olarak ideal oluyor o kap için, dikdörtgen fırın kabı için. Hamuru istediğim boyutta açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alacağım şimdi. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden fırınınızı açın, ısınsın. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz çünkü katmerimize. 200 derecelik ısı bunun için ideal oluyor. Hamurumu fırın kabına aldıktan sonra şöyle elimle yerleştiriyorum. Diğer tarafta bir yumurtanın sarısını bir kaseye alarak çırptım. Ve bir yumurtanın sarısını fırçayla dağıtıyorum katmerin üzerine her yerine gelecek şekilde. Yumurtayı dağıttıktan sonra bu şekilde hiçbir işlem yapmadan da fırına verebilirsiniz. Ya da böyle çatalla görmüşsünüzdür farklı tariflerde çatalla çizikler atarak da fırına verebilirsiniz. Ben şöyle keskin bir bıçakla çizikler attım ve bu şekilde fırına vermek istedim. Biraz farklı bir görüntü olsun istedim. Keskin bir bıçak kullanmanızı öneririm bu aşamada. Çünkü keskin olmayan ya da tırtıklı bir bıçakla bu işlemi yapmanız oldukça zor olacaktır. Bıçakla çizikler de attıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında toplam benim fırınımda 30 dakikada pişti. Fırından fırına pişme süresi değişkenlik gösterebilir, bunu hep belirtiyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Şöyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere altını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı ve üstü bu şekilde kızarınca fırından alabilirsiniz. Şöyle iç dokusunu da göstereceğim sizlere. Lezzeti de sunumu da tek kelimeyle şahane oluyor.
Elbette ki katmeri tavada da yapabilirsiniz. Tavada yapılan hali de çok güzel oluyor. Ben bu sefer böyle fırında yapılmış şeklini paylaşmak istedim. Bir diğer alternatif olan fırın halini göstermek istedim. İçi tel tel ayrılıyor. Oldukça da lezzetli oluyor. Denediğiniz takdirde ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.